'cause you're out of saving grace. When the world comes undone and you're feeling outrun and it's more than. Evet, Atik Mustafa Paşa Camisi'ndeyiz. Cami eskiden kiliseymiş. Azizler Bedros ve Markos Kilisesi'ymiş ismi. 1490 yılında Sultan II. Beyazıt'ın sadrazamlarından Koca Mustafa Paşa tarafından camiye çevrilmiş. 1894'te ağır hasar görmüş ve minaresi yıkılmış. Daha sonra ise yeniden yapılmış. Evet, Balat'a geldik şimdi. Burası Çıfıt Çarşısı. Çıfıt İbranice ve Farsça'da Yahudi anlamına geliyor. 15. yüzyılda İspanya'dan göçen Yahudi nüfus İstanbul'a Bahçekapı Yeni Cami tarafına yerleşmiş. Daha sonra yeni caminin yol genişletme çalışmalarından ötürü ve yangınlardan ötürü oradaki Yahudi nüfusu buraya kaymış ve ticarette de maharetli oldukları için burada ticaret yapmaya başlamışlar ve dükkan açmışlar. Burası da Çıfıt Çarşısı adı almış. Zaten buranın eski ismi de Porta Judaica, yani Çıfıt Kapısıymış. Osmanlılar burayı Çıfıt Kapısı olarak adlandırıyormuş. Burası da Balat'ın en çok fotoğraf çekilen yeri olan meşhur merdivenli yokuş. Burası da meşhur Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği sokak. Çorbacı Çeşmesi sokak olarak geçiyor. Evet, burası Kiremit Sokak. Burası da meşhur fotoğraf çekilen yerlerden biri. Kısaca Fener-Balat tarihçesinden de bahsedeyim. Balat'ın ismi Rumca Palatyon kelimesinden geliyor. Bunun sebebi de şu: burada Bizans İmparatorluk Sarayı olan Blakerneyi Sarayı varmış. Balat'ın adı oradan geliyor. Osmanlı zamanındaki adı da Balat Kapı'ymış.
Bizans imparatorları deniz yoluyla şehre geldikleri zaman Balat Kapı'dan şehre giriş yaparlarmış. Fener kelimesi ise Rumca Fanari kelimesinden geliyor. İstanbul'un fethinden sonra şehirden göç eden Rum asilzadeleri Patrikhane'nin bu bölgeye taşınmasından sonra tekrar bu bölgeye yerleşmiş. Hem Fener hem Balat daha çok İspanya'dan göç eden Yahudi göçmenlerin ve Rum vatandaşların yaşadığı semtler olmuşlar. Burası Moğolların Meryem'i, diğer adıyla Kanlı Kilise. 1261'de yapılmış. İstanbul'un fethinden sonra camiye çevrilmeyen ender kiliselerden. Fatih Camii'nin de mimarı olan Rum asıllı mimar Atik Sinan'ın ricasıyla, Fatih'e ricasıyla burası camiye çevrilmeden kalmış. Buranın camiye çevrilmemesini emreden Fatih Sultan Mehmet'in fermanının bir kopyası kilisenin içinde yer alıyor. Orijinali ise Fener Rum Patrikhanesi'nde. İçerisinde hem denizcilerin koruyucu azizi olan hem de Noel Baba olarak da bilinen Aziz Nikola'nın büyük bir ikonası var. Buraya Moğolların Meryem'i denilmesinin sebebi de şu şekilde. Maria isimli bir Bizans prensesi Hülagü Han'la evlenmek üzere Moğolistan'a gönderiliyor. Ama Han'ın öldüğünü öğreniyor varınca ve oğlu Abegü Han'la evlendiriliyor. Abegü Han'la 15 yıl evli kalıyor. Daha sonra o da ölünce yine bir Moğol komutanıyla evlendirilmek istenince artık dayanılmıyor ve evine dönerek ömrünün sonuna kadar bu kilisede yaşıyor. Evet, burası da Fener Balat sokaklarının en etkileyici yapısı olan Fener Rum Lisesi. Buraya Kırmızı Okul da deniyor. Sebebi ise Fransa'nın Marsilya kentinden getirilen kırmızı tuğlalarla inşa edilmiş olması. Fetihten sonra buraya bir patrikhane okulu kuruluyor ve bu okulda filoloji, edebiyat ve felsefe dersleri ve tabii teoloji dersleri veriliyor. Bu bina, gördüğümüz bina ise Mimar Dimadis tarafından 1881 yılında yapılmış. Burada yaşayan Rum nüfus bu okula gidiyor. Burası Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi. Evet, burası Sveti Stefan, yani Demir Kilise. 19. yüzyıla kadar Bulgarlar Fener Rum Patrikhanesi çatısı altında ibadet ediyorlarmış. Lakin 1850 yılında Sultan Abdülmecit'ten izin alarak kendi dillerinde ibadet etme ve kendi kiliselerini kurma hakkı kazanmışlar. Ve buraya ahşap bir kilise yapmışlar. Bu ahşap kilise bir yangın esnasında yok olmuş. Daha sonra Avusturya'da demirden sökülüp takılan bu kilise yapılmış ve 1898 yılında ibadete açılmış. Dünyada demirden yapılan 3 kiliseden biri olma özelliğini taşıyor. Burası Patrikhane'nin girişi. 3 adet kapısı var. Lakin şu orta kapı her zaman kapalı tutuluyor. Sebebi ise şu: 1821 yılındaki Mora isyanına destek verdiği gerekçesiyle Patrik 5. Grigoris bu kapıda asılarak idam edilmiş. Bu sebepten dolayı bu kapı her zaman kapalı tutuluyor. Burası Ayayorki Kilisesi, yani Fener Rum Patrikhanesi. Bu kilise 1601 yılında yapılmış.
Kiliseye adını veren Aziz ise Kapadokya'da yaşayan Aziz Ayayorgi, Aziz Yorgi yani. İlk olarak Rum Patrikhanesi bugün Fatih Camii'nin yerinde olan Havaryum Kilisesi'ymiş. Daha sonra Pammakaristos Manastırı yani Fethiye Camii, bugünkü Fethiye Camii'nin yerindeymiş. En sonunda ise bu kilise yapıldıktan sonra Patrikhane buraya taşınmış. Burada Hristiyanlığa ait 3 önemli azizenin kemikleri bulunmakta. Öfemia, Teofani ve Solomoni'nin. Evet, bu Roma ve Yunan tapınaklarını andıran etkileyici bina Maraş Rum Okulu. Odessa Belediye Başkanı Grigoris Maraşlis tarafından yaptırılmış. Maraşlis'in amacı Fener Rum Lisesi'nden daha görkemli bir bina yaptırmakmış. Lakin inşaatın tamamlanmasına yakın yapıyı beğenmemiş, yeterince etkileyici bulmamış ve yardımını kesmiş. Patrikhane birkaç kilisesinin gelirini buraya bağışlamış ama bu da yeterli olmamış. Bu sebepten dolayı eski bir gelenek olan tepsi dolaştırma geleneği başlatılmış. Pazar ayından sonra cemaate tepsi dolaştırılarak yardım toplanıyormuş. Ancak böyle tamamlanabilmiş inşaat. Zamanla buradaki Rum nüfusun azalmasıyla okulda işlevini yitirmiş ve kapanmış. Evet, burası eski ismiyle Aya Theodosya Kilisesi, şimdiki ismiyle Gül Camii. 9. yüzyılda yapılmış. İsmini veren kişi ise Azize Theodosya. Azize Theodosya, Ayasofya'dan Hz. İsa'nın ikonalarının indirilmesine karşı çıktığı için linç edilmiş ve daha sonrasında ise Azize ilan edilerek kemikleri buraya gömülmüş. Burası 1489 yılında Sultan II. Beyazıt zamanında camiye çevrilmiş ve Gül Camii adını almış. Bir rivayete göre burada Gül Baba isimli bir ermişin, bir alimin yattığı söyleniyor. Ve yine rivayetlere göre ise son Bizans İmparatoru Konstantin Paleogolos Dragenes de buraya gömülmüş. Evet, bugünkü son durağımız Cibali Kapı. Cibali Kapı ismini İstanbul'un fethi esnasında şehre ilk giren birliklerden birinin komutanı olan Cebi Ali Bey'den alıyor. Daha sonrasında ise zaman içinde değişerek Cibali Kapı adını alıyor. Yani Cebi Ali, Cibali oluyor.